Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda yapılışı çok kolay, çok amaçlı, her yerde kullanabileceğiniz tığ işi örgü modelin anlatımını yapacağım arkadaşlar. Ben bunu küçük bir parça halinde sizlere göstermek istiyorum. Siz bunu nerede isterseniz orada değerlendirebilirsiniz. İsterseniz bebek battaniyesinde kullanın. İsterseniz bebek hırka, yelek, atkı berelerinde kullanın. İsterseniz evinizde kırlent veya TV battaniyesi olarak yapın. İsterseniz de uygun ip kullanarak çanta bile yapabilirsiniz. Bu modeli arkadaşlar, modelimizin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde çift taraflı da kullanabilirsiniz. Arka yüzü de ön yüzü de ikisi de birbirinden güzel olan bir model arkadaşlar. Modelimiz 4 tekrarın ve 4'ün katlarından oluşuyor. Yani başlamak için 4-4-4 şeklinde ilmeklerinizi sayarsınız. Bir modeli tamamlamak için 4 sıra boyunca örmemiz gerekecek. Bunun için ben 2 tane ip kullanıyorum. Markası önemli değil. Siz ne istiyorsanız o ipi kullanabilirsiniz. Yani hangi örgü çeşidinizde değerlendirecekseniz ona göre uygun ipinizi kullanabilirsiniz. Ben elimin sıklığına göre 3 numaralı bir tığ tercih ediyorum. İplerimizi kesmiyoruz. O yüzden makasa çok da ihtiyacımız yok. Öncelikle zeminini hazırlamak için krem ipimden başlıyorum. Kilit zincirimi çektim bu şekilde. Daha sonra 4 şeklinde zincirlerinizi çekin. Bir tane model için 4 tane ilmek çektim. Yine 4 tane zincir. İsterseniz böyle 4 sayın, isterseniz sonradan zincirlerinizi çektikten sonra yapın. Hatta bebek battaniyesini yapıyorsanız hiç sayı saymadan göz kararı uzunca zincirlerinizi çekin. Zaten birinci sıradan itibaren modelimiz belli olacağı için arkadaşlar sayarak da birinci sıranızı kurabilirsiniz. Şimdi ben göz kararı birkaç tane zincir çektim. Biraz daha küçük bir parça daha anlatacağım. Bu parçamız biraz daha büyük. Şimdi yeni yapacağım parça biraz daha küçük olacak. Göz kararı zincirlerimi çektim. Başına sardım. 1 atla, 2 atla, 3 atla. 4. yuvanın içerisine batarak bir tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımın başına sardım. Hemen ikinci zincirden, yani ikinci yuvaya batıyorum. Tekrar 2 defa da çektim. Bir trabzanımı yaptım. Tığımın başına sardım. Hemen sıradaki yuvaya batıyorum. Yine bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Baştaki girişimizde zincirle beraber 4 tane oldu. Şimdi bir tane zincirimi çektim, başına sardım. Aşağıdan bir atlayıp ikinci yuvanın içerisine batarak tekrar 2 defadan çektim. Bir trabzanımı yaptım. Yan yana bu sefer 3 tane yapacağız. Giriş ve çıkışlarımız 4 tane. Ortadakiler ise 3 tane. Aralarında birer tane zincir olacak. Bir zincirimi yaptım. Başına sardım. Bir atlıyorum. İkinci yuvaya batarak tekrardan 3 tane ikili trabzanlarımı yan yana yapıyorum. Arasına yine bir zincirimi çektim, başına sardım, bir atlayıp ikinci yuvanın içerisine tekrar bir trabzan, yan yana ayrı yuvalarda birer tane trabzanlarımızı yapıyoruz. Toplamda 3 tane trabzanlarımız yan yana geldi. Şimdi çıkış ilmeğimi 4 tane olarak ayarlıyorum. Demin de söylediğim gibi giriş ve çıkışlarımız 4 tane olacak. Aralarında ise 3'er tane oluyor. 1 2 3 ve 4. Fazla gelen zincirinizi 2 zincir öteden kesebilirsiniz. Giriş ve çıkışımı 4, ara ilmeklerimi ise 3'er tane olarak ayarladım arkadaşlar. Bu şekilde 3'er tane olarak ayarladım.
Şimdi yine burada 3 tane zincirimi çektim, örgümü çevirdim. Başına sarıyorum. Bu zinciri bir tane trabzan olarak hesapladığım için hemen baştaki trabzanı almıyorum. İkinci trabzanımın tepesinden alıyorum. Yine zincirle beraber 2, yanındakinden 3, yanındakinden 4 tane oldu. Kenarlarımız her zaman 4 tane olacak. Şimdi bir zincirimi çektim, başına sardım. Hemen sıradaki trabzanın tepesinden bir tane trabzan ve 3 tane yan yana trabzanlarımızı yapıyoruz. Her birinin tepesinden bir tane çıkartarak bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıramın başına kadar geldiğim 3 tane trabzanlarım, bir tane de zincirim var. Her bir trabzanın üzerine bir tane yaptım. Şimdi dördüncüyü yaparken zincir ve trabzanın ara boşluğuna batıyorum. Bakın, zincir ve trabzanımın ara boşluğuna batarak bir tane de trabzanımı burada yaptım. 4 tane oldu. Tıpkı alt sırada yaptığımız gibi 4 tane oldu. Şimdi burada ipimizi değiştiriyoruz. Sarı ipimi alıyorum. İpimizi koparmadan gidip geleceğiz. 2 sıradan tekrar 2 sırada bir ip değiştireceğimiz için kırmaya gerek yok. Bir tane zincirimi çekerek örgümü çevirdim. Hemen birinci trabzanımın üzerine bir tane sık iğne yaptım. Girişte sadece bir tane sık iğnemi yaptım. 3 defa başına sarıyorum. 3 defa sardım. Şimdi burada boşluklarımız var. Birinci değil, hemen ikinci boşluktan şöyle batıyorum. Şöyle battım ve bunu 4 defa da çekiyorum. 1 2 3 4 defa da 2 2 2 2 şeklinde çektim. Şimdi burada bir tane olduğu için arkadaki bir taneyi atlıyoruz. Bakın, arkada bir tane beyaz yuva atlıyoruz. Hemen sıradaki yuvadan bir tane sık iğne yaptım. Yanındakinden bir tane sık iğne yaptım. Ve buradaki yuvadan bir tane sık iğnemi aldım. Toplamda 5 tane yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5. 4 tane kenar, bir tane de orta kısmından aldım. 5 tane sık iğne oldu. Şimdi tekrar burada 3 defa sardım ipimi. Hemen üstteki değil, alttakinden batıyorum. Şöyle bunu aldım ve 4 defadan çekiyorum. 4 defadan çektim. Bu bir tane olduğu için alta beyazlardan bir atlıyorum. Hemen ikinci yuvadan bir tane sık iğne yaptım. 2 oldu. 3 yuvayla birlikte 4 tane oldu. Baştakiler 5, ortadakiler 4 tane oluyor. Tekrar böyle 3 defa sardım, başına aldım. Üstteki değil, hemen alttakinden şöyle aldım. Tekrar 4 tane çekiyorum. Hepsini çift çift. Bu bir tane olduğu için arkadaki bir atlıyorum. Hemen ikinciden 1 2 delikle beraber 3, bir tane de önceden vardı. 4 taneyi tamamladık yine. Tekrar 3 defa sardım. Şöyle 3 defa sardım ve 4 defadan çekiyorum. Hepsini çift olarak çekiyorum. 1 2 3 4 tane çektim. Hemen sıradaki yuvadan alıyorum. Bakın, arkada bir tane kremimizi atlatıyoruz. Tekrar bunu yaptım. Yine 3 defa sardım. En sondakine geldik. 3 tane atlatıyoruz. Bakın, çıkış noktası burası. Alttan batıyorum. Yine üstten çıktım. Ve tıpkı diğerlerde yaptığım gibi 4 defa da çektim. Şimdi tekrar bir atlıyorum aşağıdan, burada bakın, bir atlıyorum şuradan, hemen yanındakinden alıyorum bir sık iğne, yanındakinden bir sık iğne, trabzan ve zincirin ara boşluğuna batarak burada bir tane sık iğnemi yaptım. Şu ortadakinden sayarsak toplamda 5 tane oluyor. Şimdi tekrar bir zincirimi çektim, örgümü çevirdim. Arka kısmında her bir yuvada sadece bir tane sık iğne yaparak bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Her yuvamızda bir tane sık iğne yapıyoruz.
Sıramızın başına kadar bu şekilde sık iğnelerimizi yaparak gelelim. En başına kadar geldim. İlk yaptığım sık iğnemden aldım ve kapattım. Şimdi tekrar krem ipime geçiyorum. Şöyle krem ipimden üste çıktım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Örgümü çevirdim arkadaşlar. Bu şekilde yine aynı işlemle devam ediyoruz. Trabzan yaptığımızda başına sardım. Birinci yuvayı atlıyorum. Birinci yuvaya dokunmuyorum. Hemen ikinci yuvadan. Bakın birinci yuvaya dokunmuyorum. Hemen ikinci yuvadan. Sık iğne yaparken bütün yuvaları alıyoruz. Trabzan yaparken baştaki yuvayı atlıyoruz. Çünkü buradaki zinciri bir tane trabzan olarak hesapladığımız için baştaki yuvamızı atlıyoruz. Yine 1, 2, hemen yanındakinden 3 ve 4 tane yaptım. Tekrar aynı hizaya geliyor. Bir zincirimi yaptım, başına sardım. Aradakini tekrar atlıyorum. Hemen sıradakinden tekrar yan yana 3 tane trabzanımı yapıyorum. Model hep aynı sıranın tekrarları olacağı için kesinlikle kafanız karışmadan çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Bir tane yaptım, başına sardım, bir atlayıp yine sıradaki direklere geliyorum. Yan yana 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir yapıyorum, ara boşluğu atlatıyorum, burada bir atlıyorum, hemen yanındakine batıyorum. Tekrar yan yana 3 tane trabzanlarımı yaptım. Bir zincirimi yaptım, bir atlıyorum, hemen sıradakinde giriş ve çıkışlarımız 4 tane, diğerler hepsi 3'er tane oluyor. Son sık iğnemin üzerine de batarak geldim. Toplamda çıkış noktasında 4 tane yaptım, aralarda ise 3 tane. Yine 3 tane zincirimi çektim, örgümü çevirdim, başına sardım. Trabzan, tekrar ediyorum, trabzan olduğunda birinciyi atlıyoruz, ikinci yuvadan alıyoruz. Çünkü buradaki zinciri bir tane olarak hesapladığımız için, ama sık iğne olduğumu hiç atlatmadan sırasına göre gidiyoruz. 4 tane yan yana yapmış oldum. 1, 2, 3, 4. Bir zincir, bir önceki sıranın tekrarı olduğu için tekrar yan yana 3 tane trabzanımı yaptım. Arasına bir zincir, yine yan yana bakın bir atlıyorum, yuvayı atlıyorum, trabzanın tepesine batarak 3 tane trabzan yan yana yapıyorum. Tekrar bir atlıyorum, bir zincir yaptım, bir atlıyorum, hemen trabzanımın tepesine batarak yan yana 3 tane trabzanlarımı yapıyorum. Bir zincir, bir atlıyorum, hemen sıradaki trabzandan yan yana çıkış noktasında 4 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane trabzanlarımın tepesinden aldım. Sonuncuysa trabzan ve zincirin ara boşluğuna batarak bir tane trabzanımı tamamlamış oldum. Şimdi tekrar sarı ipime geçiyorum ve modelimi sarıda yaptığım gibi tekrar ediyorum. Bir tane zincirimi çektim, örgümü çevirdim. Hemen baştaki trabzanın tepesine batarak bir tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra bakın 3 tane trabzan kalmış oluyor. 3 defa doladım. Baştaki değil, hemen bir alttakinden şöyle alttan batıp üstten çıktım ve buraya 4 defa da çektim. Hemen arkasındakinden bir atlıyorum. İkinci trabzana battım. Üçüncü trabzana battım ve ara boşluğa da bir sık iğne yaptım. Toplamda 5 yuva oldu. Tekrar 3 defa sardım. Üste değil, hemen bir alttakinden batıyorum, üstten çıktım. 4 defa da çektim, trabzanımı yaptım. Bakın şunu atlatıyorum çünkü bu zaten sarınınki. Hemen yanındakinden bir tane sık iğne, bir sık iğne, bir sık iğne yaptım. Yine 3 defa sardım. Üste değil, bir alttaki yuvadan battım, üstten çıktım. 4 defa da çektim, trabzanımı yaptım. Bunu atlatıyorum, zaten belli, zaten onun yuvası sarı olandır. Bir tane sık iğne, bir tane sık iğne, bir tane sık iğne. Tekrar 3 defa sardım. Üsttekinden değil, bir alttakinden battım, üstten çıktım. 4 defa da çektim, trabzanımı yaptım.
Bir atlıyorum, hemen sıradakine batıyorum. Sıradakine ve yuvadan. Tekrar 3 defa sardım. Bakın çıkış noktasında yine trabzan ve zincirin ara boşluğuna batıyorum. Şöyle üstten çıktım tekrar. 4 defadan çektim, trabzanımı yaptım ve sıradakileri aldım. Sıradakini aldım. Son sık iğnemi trabzan ve zincirimin ara boşluğuna batarak tamamladım. Bir zincirimi yaptım, örgümü çevirdim. Sıradaki sık iğneden sık iğne ve her bir yuvadan birer tane sık iğnelerimizi yaparak bu sıramızı tamamlıyoruz. Her yuvada sadece bir tane sık iğne. Arkadaşlar, model gerçekten de çok kolay. Sürekli tekrarlar olduğu için ilk defa bile örgü yapacak olan bir arkadaş için söylüyorum. Hiç zorlanmadan battaniyeler, çantalar, bebek yelekleri, hatta patik bile yapılır bu modelde. Son sık iğnem sıkışıktır. Şöyle, onu da unutmayalım. Aldım ve tekrar krem ipime geçerek kremleri tekrar ediyorum. Modelimiz bu şekilde. İplerinizi dilerseniz koparabilirsiniz. Koparmaya da gerek yok. Çünkü kenar tığlamasını yaptığınızda aradan kaybolmuş oluyor arkadaşlar. Bu kısa yapmış olduğum model. Bu da önceki yapmış olduğum biraz daha büyük modelimizin şekli. Videomun sonuna geldim. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.